Ortaya çıkan enkazın yolları kapaması, birbiri üzerine yıkılan binalar ve ulaşım ağlarının kullanılmaz hale gelmesi. Tüm bunlar halihazırda zorlayıcı şartlarla yürütülen arama kurtarma çalışmalarını çok daha imkansız bir hale getirdi. Ancak yardım çalışmalarının alet çantasında geçmişe nazaran oldukça büyük avantajlar sunan bir teknoloji vardı: insansız hava araçları. Peki insansız hava araçları deprem çalışmalarını nasıl etkiledi? Ne gibi katkılar sağlandı ve daha neler yapılabilir? Depremle birlikte yaşanan sayısız sorunlardan biri ulaşım ağlarının tıkanması ve gereken yardımın ihtiyaç duyulan vakitte iletilememesiydi. Gerek enkaz altında kalanların kurtarılmaları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, gerekse daha sonra desteğe ihtiyaç duyulan noktaların saptanmasında karayoluyla sağlanamayan yardım çalışmaları havayoluyla insansız hava araçlarının da katkısıyla gerçekleştirilebildi. Baykar'a ait 9 Bayraktar Akıncı ve 3'ü hızlı haritalandırma podu eklentili olmak üzere 35 Bayraktar TB2 ile Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'ye ait Aksungur İHA'ları öncelikli olarak bölgede durum tespiti yapılması ve ani müdahalelerin gerçekleştirilmesi için kullanıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2020'de gerçekleşen Elazığ depreminde de milli insansız hava araçları arama kurtarma çalışmalarına destek ve hasar tespiti için anlık görüntülerin tesis edilmesinde kullanılmıştı. İHA'ların ayrıca 2019 yılında İzmir'de yaşanan orman yangınlarının saptanması ve önlenmesinde görev aldığı da biliniyor. Doğal afetler ve İHA'ların kapasiteleriyle ilgili de sayısız çalışma bulmak mümkün. Yalnızca Aksungur'un 45 saat kesintisiz bir şekilde görüntü ve iletişim desteği vermesi ve Akıncı ile TB2'nin toplam 1500 saate yakın faaliyet göstermesi İHA teknolojisinin önemini ve bu teknolojiden afet hallerinde nasıl faydalanılabileceğini gösteriyor. Depremlerin meydana geldiği ve ilk etkilerinin yaşandığı 6-7 Şubat günleri hava muhalefeti nedeniyle faaliyet göstermekte zorlanan İHA'lar daha sonra şartların el vermesiyle daha etkin bir şekilde kullanılarak hasar tespitinin gerçekleştirilmesi, yıkımın yoğunlaştığı ve acil desteğin gerektiği noktaların görüntülenmesi, bölgenin haritalandırılması, altyapıda meydana gelecek aksaklıkların keşfi ve İskenderun limanında gerçekleşen yangın gibi ikincil felaketlerin erken tespit edilerek bir an önce müdahalede bulunulması faaliyetlerini yerine getirdi. Bilhassa haritalandırma poduna sahip TB2 İHA'larının yaşanan iletişim aksaklıklarından etkilenmeyerek hareketini devam ettirebilmesi, bölgedeki yoğun iletişim problemi nedeniyle kimi yerleşkilere ulaşılmasında ve bu yerleşkilerden bilgi alınmasında yaşanan güçlüklerin de önüne geçebildi. Deprem bölgesinin haritalandırılması ve enkazın biriktiği noktaların tespit edilmesi, arama kurtarma çalışmaları ile yardımların ulaşmasını destekleyerek yaşanan felaketlerin etkilerini bir nebze de olsa hafifletmiş oldu. TUSAŞ'a ait Aksungur İHA'sının baz istasyonu entegreli bir şekilde bölge üzerinde uçuş gerçekleştirmesi de depremden etkilenen baz istasyonlarının noksanlığını bir noktaya kadar gidererek bölge ile diğer bölgeler arasında ve bölgenin kendi içerisinde kuracağı iletişime imkan sağladı. Baz istasyonu entegreli İHA uçuşlarının yerli istasyon kodları ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların hala devam ediyor olması ve test aşamasında bulunmasından ötürü bu çalışmaların Huawei kaynaklı kodların kullanımı ile gerçekleştirildiği de bilinenler arasında. Depremin yalnızca bölge halkı ve yaşanılan yerleşkeler üzerinde değil, aynı zamanda elektrik, su, doğalgaz hatlarında, ulaşım ve iletişim ağlarında tahribata neden olması, deprem sonrasında gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin aksamasına ve aynı zamanda dezenformasyon kampanyalarının da önünün açılmasına neden olmuştu. Karayoluyla ulaşılması güç noktalara yönelik yardımın gerektiği yönünde gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine karşın ilgili noktalara çok kısa süre içinde erişebilen ve binaların yapısal bütünlüğü ile olası bir hasarın seviyesini tespit eden İHA'lar bu sayede dezenformasyon faaliyetlerinin arama kurtarma çalışmalarını engellemesinin de önüne geçmiş oldu. Savunma sanayi araştırmacısı Yusuf Akbaba, bahsettiklerimiz dışında özellikle Biyoteksan, Altınay grubu, Havelsan ve STM gibi şirketlere ait mini drone sistemleri olarak adlandırılan 20'ye yakın drone'un da bölgede kullanıldığını ekledi. Bu mini drone sistemleri sayesinde büyük İHA'lara nazaran enkaz bölgelerine çok daha yakın uçuşlar gerçekleştirildi. Yakın mesafeden termal kamera taramaları yapılarak ve gece çalışmalarında dronlara entegre edilen aydınlatma sistemlerinin kullanılmasıyla birçok kişinin daha enkaz altından kurtulması sağlandı. Yakın mesafeden uçuş gerçekleştirebilen İHA'lar, çalışmaların daha önce tamamlandığı bölgelerin saptanması ve bu sayede o bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin ve destek çalışmalarının meşgul edilmemesi açısından da oldukça önemli bir zaman kazanımı sağladı.
Henüz arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma yürütülmemiş olan bölgelerde yaşam belirtilerinin tespit edilerek acil müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve birçok bölgenin kısa sürede veya aynı anda gözetlenebilmesi de mini drone sistemlerinin sunduğu imkanlardan. Kısmen yıkılan veya yıkılma riski olan binaların kısa sürede saptanması, çalışmalar öncesi ve süresince gözlemlenmesi ve bina bütünlüğünde tehlike yaratacak durumların önceden önlenmesi de mini İHA sistemlerinin sağladığı katkılar arasında önemli bir noktada yer alıyor. Bu sayede mini drone sistemleri kullanılarak çalışmalar süresince ekiplerin güvenliği de nispeten daha kolay bir şekilde sağlanabildi. Afet anlarında İHA'ların sağlayabileceği katkılara yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Özellikle Aksungur İHA'da kullanılan baz istasyonu kodlarının yerleştirilmesiyle henüz yalnızca uydu sistemlerinde bulunan ve yeraltı kaynaklarının tespiti için kullanılan tarama sistemlerinin gerek büyük İHA'larda gerek bulut altı İHA'larda kullanılarak enkaz altında kalan vatandaşların çok daha hızlı bir şekilde saptanması çabası çalışmaların gelecek vadeden yönlerinden. Türkiye'nin ve hatta dünyanın birçok yerinden bölgeye yönelik gerçekleştirilen yardımların ulaşım ağlarının tıkanmasından veya tahrip olmasından ötürü depremzedelere eriştirilmesinde yaşanan sorun da İHA teknolojisi sayesinde aşılabilecekler arasında yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da çalışmalar yürüttüğü Kargo İHA projesinin ülkemizin birçok bölgesine diğer araçlara nazaran çok daha kolay bir şekilde hizmet verebileceği öngörülüyor. Hem sabit hem de döner kanatlı İHA sistemleri sayesinde düşme riski de göze alınarak acil gıda ve enkaz çalışmasında kullanılacak malzemelerin ulaştırılması, yaşanan deprem ve benzeri felaket hallerinde büyük katkılar sağlayabilir. Depremlerin kaçınılmaz bir gerçek olduğu coğrafyamızda bunlar ve benzeri teknolojik gelişmeler doğal afetlerin neden olacağı gerek maddi gerek manevi kayıpları bir hayli azaltabilecek potansiyele sahip. Sağlanacak gelişmeler ve çok daha fazlası için takipte kalın. Ortaya çıkan enkazın yolları kapaması, birbiri üzerine yıkılan binalar ve ulaşım ağlarının kullanılmaz hale gelmesi.